show you up. I gotta wanna show you off. Arkadaşlar bugün çok alakasız bir şey yapacağız. Gözlerim yanıyor. Ya şöyle arkadaşlar, şimdi çok rüzgar olabilir ama hava sıcak. O yüzden serinletici bir şeyler içeceğiz. Soğuk kahve içeceğiz arkadaşlar. Ice latte içeceğiz. Ve geçen videomda şeyden bahsetmiştim size. Espresso kahveyle Türk kahvesi arasındaki işte şeylerden falan. Türk kahvesi içmiştim. O videonun devamı gibi düşünebiliriz bunu aslında. Çünkü niye? Orada Türk kahvesinden bahsetmiştim. Şimdi ben size espresso kahvesinden bahsedeceğim. Nasıl ortaya çıktı vesaire falan filan diye. Yani öyle bir planım var kafamda o. Bilmiyorum. Kahve içmeye gidiyoruz. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim karakola merkeze. Hadi gidelim karakola merkeze. Biliyorum şu anda arkadan çok fazla ses geliyor. Bugün çok enerjiyim aslında. Bakmayın böyle göründüğüme de. Çok enerjiyim. Her zaman içtiğim bir şey olan latte içiyorum. Sürekli içtiğim bir şey zaten de. Normalde eskiden ben öyle çok fazla latte içen biri değildim. Bizde şeydir zaten bu. Senelerdir popüler bir şey de yani 5-6 sene öncesinde falan böyle çok dışarı çıkayım da latte içeyim diye böyle canıma çektiği bir şey değildi. Ve bizim ailemizde de bu tarz şeyler yoktu normalde. Hani bizdekiler zaten full çay. Evde çay içilir, evde çay içilir falan. Ve biz dışarıda çay içtiğimizde bizi zaten yargılıyorlar. Kahve içmeye gittiğim bir şey değildi. Bu artık seneler sonrasında var oldu. Yani bende ortaya çıkmaya başladı. Sürekli böyle kahve içesim geliyor. Kahve içmem lazım, kahve içmem lazım. Ama neden? Hani bir iki kere kahve içtikten sonra benim canım niye kahve çekmeye başladı? Ben niye kahveye ihtiyaç duyuyorum? Ben neden kahve istiyorum? Bizim ayarlarımızla mı oynadılar, ne yaptılar bilmiyorum ama. Şimdi ya ben diyorum ki benim canımın kahve çekmesi normal değil. Size bu videoyu çekmemin sebebi şu. Abi bizim canımız niye kahve çekiyor? Niye her buluşmada gidip kahve içiyoruz? Neden sürekli kahve içesimiz geliyor ve hani artık bu her gün tükettiğimiz bir şey oldu. Neden? Ben bunu merak ediyordum. Çünkü hani sabah uyanıyorum, diyorum ki benim kahve içmem lazım. Dışarı çıkıyorum arkadaşlarımla, diyorum ki kahve mi içsek acaba? Hiç fark etmiyor ama bak hangi kahve olur hiç fark etmiyor. Americano da olur, latte de olur. Genelde şekerli tercih ediyorum. Ama mesela öyle bir şey oluyor ki ya canım hiç tatlı bir şey istemiyor. Desem ki canım tatlı bir şey çekti. Tamam gideyim tatlı yiyeyim. Ama bazen direkt tatlısız, şekersiz kahve çekiyor canım. O zaman da işte gidiyorum ya latte içiyorum. Eğer böyle hafif gelsin istiyorsam. Ya da diyorum ki ya benim ayılmam lazım. Gidiyorum Americano cold brew içiyorum. Zaten kahve nedir? Espressodur aslında. Lattelerin içine koyulan da, Americano'nun içine koyulan da. Bizim canımız espresso çekiyor. Peki bu espresso nasıl ortaya çıktı? Şimdi bunu konuşalım. Bir bunu konuşalım. Espresso'nun çıkış yeri İtalya'ymış. Bu espressoyu bulan kişiler de şöyle bir şey istemiş. Benim zamanım yok. Bana bir kafein verin, ben ayılayım diyen kesilmiş. O da ne? Küçücük bir fincana, şu kadarcık bir şey herhalde yani. Çok küçük bir fincana koyulan espresso. Tek yudumda içiyorsun, tüketiyorsun ve oluyorsun böyle. Açılıyorsun, ayılıyorsun. O espresso içtiklerinde kalbi anda partiye dönüşüyor. İtalyanlar bunu çok sevdiler. Ve bunu sürekli tüketmeye başladılar artık. Sürekli sabahları erkenden kalkıp bir bardak espressoyu dikip işlerine giderlermiş falan filan. Sonra bir gün turistler İtalya'ya gelmişler. Buranın neyi meşhur, buranın neyi meşhur, burada ne içiliyor, burada ne yiyiliyor falan filan derken o küçük bardakları görmüşler ve demişler ki bu bardaklar bebekler için mi? Bebekler için. Sonra işte gelmişler, istemişler kahveyi. Böyle küçücük bir bardakla bir kahve gelmiş turistlere. Turistler demişler ki bu ne? Kahve. Bu nasıl kahve? Ama biz böyle içiyoruz. Bu bizim şaheserimiz. Böyle kahve mi olur? Bu çok acı. Midem delindi. Falan filan böyle bir kargaşa çıkmış böyle ortadan. Sonra bunlar artık demişler ki biz bunun bir çaresini bulalım. Ne yapalım. Almışlar sütü. Koymuşlar bardağa. Üstüne dökmüşler espressoyu. Olmuş size latte. Nasıl? 2 dakikada anlattım size hikayeyi. Yok tarihçesiymiş, yok oymuş, işte yok şu yolunda çıkmış, yok bu yolunda çıkmış kahve, yok işte bunu bu kişi yapmış. Ne gerek var? Sabahleyin işe giderken uyanmak için espressoyu yapmışlar.
Onlar bu halk bunu sevmiş. Her sabah gündüzleri bunu içtikten sonra turistler gelmişler. Baristalardan kahve istemişler. Kahvelerde de çok acı gelmiş. Turistler demiş ki biz bunu biraz yumuşatalım. Baristalar da gitmişler sütün içine espressoyu dökmüşler vermişler size olmuş latte. Nasıl? Basit. Şimdi 10 saniyede anlattım mesela. Sonra bunu bir sanata dönüştürmeye karar vermişler artık. Demişler ki biz mesela şu anda yazın ne yapıyoruz? Ice latte falan içiyoruz. Ama kışın içtiğimiz lattelerin üzerlerinde hep bir art olur. Bunu bir sanata dönüştürdüler artık ve lattelerin üstüne art yapmaya başladılar. Kışın kahve içmeye gittiğimde gidiyorum lattemi alıp masama oturuyorum ve fotoğrafı çekiyorum. Galerim full kahve art resimleriyle dolu. Neyse asıl olayın dedikodusunu sonra yaparız. Arkama kırmızıyı aldım. Ne kırmızısı? Türk kırmızısı arkadaşlar. Kahve içtik. Kahve hakkında size şeyler söyledim. Abi normal hani zaten bilindik bir tat olduğu için öyle çok kahvenin tadından, içeriğinden, işte yapılışından vesaire falan bahsetmeyeceğim şu an burada. Çünkü zaten biliyorsunuz nasıl yapıldığını. Çoğu kişi zaten kahve tüketen insanlar. Hani ben size artık bu videoda şeyden bahsetmek istedim açıkçası. Şimdi biz Türk kahvesinin nasıl popüler olduğunu anlattık ama bir de bunun işte şey versiyonu var. Espresso kahve nasıl bu kadar dünyada popüler oldu? Şimdi Türk kahvesine kıyasla espresso kahveler çok çok daha popüler. Çünkü her yerde satılıyorlar. Her yerde yapılıyorlar. Tabii her yerin kahvesi güzel olmuyor. Her yerden tüketmiyoruz ama bir Türk kahvesi gibi değil. Yani yabancı ülkelerde Türk kahveleri böyle popüler yerlerde vesaire yani gidip de rahatça bulup içebileceğiniz bir yerde satılıyor mu bilmiyorum ama espresso bazlı bütün kahveler hatta espresso bazlı olsun olmasın bütün kahveler hani Türkiye'nin her yerinde, her ilçesinde, her mekanlarda çoğunlukla satılan bir şey, bir içecek. Hani artık o kadar popülerleşti ki insanlar evde de kendileri yapıyorlar. Daha popüler bir şey olduğu için bununla da alakalı bir video çekmek istedim. Çünkü Türk kahvesini evet Türk kahvesi yani şeydir, güzeldir. Bir Türk olarak bir Türk kahvesi içmeyen de ne bileyim diye dedirtiyor ama espresso bazlı kahveyle alakalı da bunu konuşmamız gerekiyordu diye düşünüyorum. Bir fight çıkabilir bu durumda. Ben öyle düşünüyorum yani. Evet arkadaşlar bu şekilde kahvemizi içtik. Şimdi ben gidiyorum artık. Videomuz buraya kadar da. Sonuna kadar izlediyseniz yorumlara yazın. Abla sonuna kadar izledim. Evet arkadaşlar bir sonraki videomuzda ne içiyoruz, ne deniyoruz? Yorumlara yazın. Yorumlara yazmadığınız ben karar vereceğim. Bye.